Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaderin ince ince ördüğü bir taşın insan olma arzusundan doğan ve Çin edebiyatının mutlak zirvesi sayılan Kızıl Köşk'ün rüyasının o büyülü ve biraz da hüzünlü dünyasına dalıyoruz. Bu anlatı sadece bir ailenin yükselişini ve sonra da çöküşünü değil, aynı zamanda hayatın, aşkın ve varoluşun en temel sorularını sorduran bir rüyanın ta kendisini konu alıyor. İşte daha en başından romanın bütün felsefesi bu sözlerde gizli aslında. Kaderden kaçış yok. Zenginlik de, yoksulluk da, mutluluk da, keder de. Her şey önceden çizilmiş. Bu da bize ne hissettiriyor biliyor musunuz? Karakterlerin attığı her adım aslında çok daha büyük, ilahi bir planın sadece küçük bir parçası. Hikayemiz bildiğimiz bu dünyada başlamıyor. Hayır, biz yolculuğumuza tanrıların ve ruhların gezindiği göksel bir alemde başlıyoruz. Kahramanımızın kökeni de işte bu mistik, fani dünyanın çok ötesindeki bir yerde saklı. Düşünün bir kere, hissedebilen, arzulayan bir taş ve tek bir isteği var, insan olmak, bu dünyayı tecrübe etmek. Romanın merkezindeki o büyük ikilem de tam burada başlıyor. İnsan hayatı hem ne kadar değerli ve istenir bir şey, hem de bir o kadar geçici ve bir yanılsama. Bir taşın bile bunu bu kadar çok istemesi, bu temanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Peki bu taş nasıl insan oluyor? İşte o sihirli dönüşüm burada başlıyor. Bu sadece bir karakterin doğumu değil, aynı zamanda ilahi olanın dünyevi olanla buluşmasının, gökyüzünün yeryüzüne dokunmasının hikayesi. Daha doğar doğmaz kulağına fısıldanan bir kehanet ve bu kehanet hiç de iyi şeyler söylemiyor. Uğursuz yaratık diyor gezgin rahip. Daha ilk andan itibaren Paoyu'nun kaderine o hüznün gölgesi düşüyor ve bu hayatın sevgiyle, güzellikle ama aynı zamanda büyük bir acıyla yoğrulacağını anlıyoruz. Şimdi o mistik alemi bir kenara bırakalım ve yeryüzüne, hikayemizin geçtiği o görkemli, karmaşık dünyaya, Jia ailesinin Dillere Destan malikanesine inelim. Ama burası sadece taştan, duvardan ibaret bir yer değil. Sakın öyle düşünmeyin. Burası kendi başına bir dünya. İçinde zenginliğin, kültürün ama aynı zamanda entrikanın ve gizli acıların kol gezdiği, adeta yaşayan bir mikro evren. Her köşesi farklı bir kader fısıldıyor. Ve bu devasa dünyanın tam merkezinde de kahramanımız Paoyu var. Ama o, beklentilere hiç uymayan bir çocuk. Herkes ondan devlet adamı olmasını, mevki makam sahibi olmasını beklerken onun aklı fikri şiirde, sanatta ve en çok da kız kuzenlerinin o narin hassas dünyasında. Mesela bir keresinde ne yapıyor biliyor musunuz? Hizmetçi kızları keşişlerin nahoş kokusundan korumak için kendini kalkan gibi aralarına atıyor. İşte bu küçücük bir an bile onun karakterini o kadar güzel anlatıyor ki. Onun için kadınlar bu dünyanın kaba gerçeklerinden korunması gereken en saf, en değerli varlıklar. Şimdi gelelim romanın kalbine. O çarpan, kanayan kalbine. Paoyu, Dayu ve Baoçay. Bu bildiğiniz aşk üçgenlerinden değil. Bu, ruhların çarpışması, toplumsal beklentilerin ve kaderin acımasız bir oyunu adeta. Bir yanda Dayu var, Paoyu'nun ruh ikizi, kırılgan, şair ruhlu, gözyaşları hemen pınar olan o tutkulu aşk. Diğer yanda ise Baoçay, aklın mantığın sesi. Herkesin işte ideal eş bu dediği o sakin, uyumlu kadın. Paoyu'nun seçimi aslında bu iki kadın arasında değil, kendi kalbiyle toplumun beklentileri arasında. Ve Dayu'nun şu sözlerine bir bakın. Aramızda başkalarını eğlendirmek için sadece horoz dövüşü var. Ne kadar acı değil mi? O derin, o ruhani bağ, başkalarının gözünde nasıl da bir sirke, acımasız bir kavgaya dönüşmüş. Bu sözler yaşadıkları o büyük hayal kırıklığını özetliyor. Ama bu hikaye sadece aşk ve entrikadan ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Romanın bir de çok daha derin, felsefi bir katmanı var. Gerçek nedir? Yaşadığımız bu dünya bir yanılsama mı? Varlık, hiçlik, işte bu sorular sürekli arka planda dönüp duruyor. Mesela Paoyu bir rüya görüyor ve bu rüyada büyük boşluğun hayalet alemi dediğimiz bir yere gidiyor. Burası herkesin kaderinin yazılı olduğu bir çeşit arşiv gibi. Sevdiği bütün kızların acı sonları ona sembollerle gösteriliyor ama o bu uyarıyı anlayamıyor. İşin en trajik yanı da bu zaten. Kaderi görüyor ama okuyamıyor. Şimdi size bir soru. Elinizde sihirli bir ayna olduğunu düşünün. Bir yüzü size en büyük arzularınızı, hayallerinizi gösteriyor. Diğer yüzü ise ölümü, yani gerçeğin soğuk yüzünü. Hangisine bakmaya cesaret ederdiniz? Dürüst olun. İşte romanda bir karakter tam da bu ikilemle karşılaşıyor. Bir rahip onu uyarıyor. Sakın aynanın ön yüzüne bakma, diyor. Ama o arzusuna yenik düşüyor. Aynanın ön yüzündeki o güzel kadına bakıyor. Tekrar bakıyor ve ölüyor. Çünkü aynanın arkasındaki iskeleti, yani acı gerçeği görmeyi reddediyor. Yanılsamayı seçiyor ve bedelini hayatıyla ödüyor.
Ve işte o görkemli dünya, o muhteşem malikane yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Bu sadece bir ailenin çöküşü değil, bir devrin kapanışı, solup giden bir ihtişamın hikayesi. Romandaki o meşhur metafor her şeyi anlatıyor aslında. Kudretli ağaç devrildiğinde barındırdığı maymun sürüsü dağılır. İşte o ağaç Jia ailesi. Maymunlar ise onlara sığınan, onlardan beslenen herkes. Ağaç gidince herkes bir anda ortada kalıyor. Peki bu çöküş bir gecede mi oldu? Tabii ki hayır. Bu içeriden gelen bir çürümenin sonucu. Yolsuzluk, israf, ahlaki çöküş. Bütün bunlar o devasa yapıyı bir kurt gibi içten içe kemiriyor ve en sonunda imparatorun tek bir hamlesiyle her şey yerle bir oluyor. Peki Papavio ne yapıyor tüm bu yıkımın ortasında? O uyanıyor bu rüyadan. Bu kızıl toz adını verdiği dünyevi hayattan uyanıyor. Ailesini, her şeyi geride bırakıp en başta onu dünyaya getiren o keşiş ve rahibin yanına gidiyor. Yani geldiği yere, özüne, bir taşın o saf haline geri dönüyor. Ve geriye o büyük soru kalıyor. Eğer parlayan her şey altın değilse, peki güzel bir rüyanın ne değeri var? Belki de bütün mesele bu. Hayat dediğimiz şeyin gelip geçici bir rüya olduğunu bilmek ama yine de o rüyanın güzelliğine bir anlığına da olsa şahit olabilmek. Kızıl Köşk'ün rüyası bize işte bu soruyu sorarak veda ediyor.